Herkes kibar konuşuyordu. Hoparlör ise gerçeği söylüyordu. Mikrofon. Site toplantısı çoktan başlamıştı. Uzun masalar kurulmuştu. Plastik su bardakları, aidat çizelgeleri, buruşturulmuş gündem kağıtları, yarım kalmış çaylar. Ortada sabit duran bir kürsü yoktu. Mikrofon elden ele dolaşıyordu. Bu ilk bakışta pratik bir fikir gibi görünüyordu. Ama bazı şeyler insana yaklaştıkça daha tehlikeli olur. Gündemde 3 madde vardı. Ortak alan kullanımı, koridor düzeni, genel huzur. Genel huzur yazınca huzurun toplantıya çağrılmadığı daha ilk dakikadan anlaşılıyordu. Çubuk adam masanın en ucunda oturuyordu. Konuşmak istemiyordu ama bazı insanların hikayesi tam da sustuğu yerde açılır. Mikrofon ilk olarak çocuk seslerinden bunalan kadına uzatıldı. Kadın sandalyede doğruldu. Sesini yumuşattı. Kelimelerini dikkatle dizdi. Çocuklarımız elbette sitemizin neşesi. Bunu özellikle belirtmek isterim. Sadece hafta sonu saatlerinde ortak yaşam hassasiyeti adına ses düzeyine biraz daha dikkat edilirse çok memnun olurum. Masadakiler başını salladı. Hoparlör sallamadı. Doğrudan konuştu. Bir pazar sabahı sessizlik istiyorum. Bütün hafta çalışıyorum. Cumartesi de çalışıyorum. Kibar konuşunca kimse duymuyor. Rahatsızım deyince de sanki çocuklardan nefret ediyormuşum gibi ayıplıyorsunuz. Ben de cümlemi incelte incelte ses çıkaramaz hale geldim. Kadın dondu. Mikrofon elinden giderken yüzünde dağılmış bir nezaket kaldı. Mikrofon bu kez park meselesi yüzünden bunalmış adama gitti. Adam boğazını temizledi. Cümlesi kendisinden daha gergindi. Araçlarımızın yerleşim düzeni konusunda çizgilere biraz daha müşterek dikkat gösterirsek, giriş çıkış akışımızın hepimizin adına daha konforlu olacağını düşünmekteyim. Hoparlör beklemedi. Kimse benim yerime yanaşmasın istiyorum. Her akşam aynı saçmalığı yaşamak istemiyorum. Arabayı park etmek için matematik çözmekten bıktım. Bunu açık söylersem küçük biri gibi görüneceğim diye çizgilerden ve akıştan söz ediyorum. Adam sustu. Masadaki kaşık sesi bile bir an için geri çekildi. Artık herkes mikrofona başka türlü bakıyordu. Sanki kelimeleri değil, kelimelerin arkasına saklanan şeyi açığa çıkartıyordu. Yönetici önündeki dosyaya baktı. Koridor geçişiyle ilgili bir not daha var. Bitkilere temas edilmesi, ortak alanın daralması ve geçiş rahatsızlığı. Cümle bitmeden birkaç kişi aynı anda çubuk adama döndü. Mikrofon elden ele gelip onun önünde durdu. Çubuk adam doğruldu. İçinden geçen cümle netti ama bunu yine de yumuşatarak söyledi. Kat koridorlarımızdaki görsel düzenlemenin dolaşım konforu bakımından müşterek bir hassasiyetle yeniden değerlendirilmesinin ferahlatıcı olabileceğini düşünmekteyim. Hoparlör hiç yumuşatmadı. Ben eve giderken kendimi katlamaktan yoruldum. Kendi kapıma misafir gibi gidiyorum. Bir yaprağa değince suçlu ben oluyorum. Siz geçiş alanını bahçeye çevirdiniz. Ben sorun çıkarmayayım diye sustukça siz bunu onay sandınız. Masadaki birkaç kişi gözünü kaçırdı. Çubuk adam kısa bir nefes aldı. Sanki kendi cümlesi içinden çıkıp karşısına dikilmişti. Sonra toparlamaya çalıştı. Yanlış anlaşılmak istemem. Hoparlör bu kez daha çıplak konuştu. Yanlış anlaşılmaktan korkmuyorum. Doğru anlaşılmaktan korkuyorum. İşte o an salon biraz daha sustu. Çünkü mesele artık koridor değildi. Mesele herkesin bir yerde kendini gereğinden fazla inceltmiş olmasıydı. Tam o sırada koridoru saksılarla, taşlarla, küçük heykellerle ve kendinden taşan bir estetikle dolduran kadın sandalyesinden hızla kalktı. Çubuk adam hala ayaktaydı. Kadın masanın yanındaki ikinci mikrofona uzandı. Sanki aynı itirazı başka bir yerden söylerse daha masum kalacaktı. Ben yalnızca katımıza biraz sıcaklık, biraz ruh katmaya çalıştım. Bunun bu kadar büyütülmesini açıkçası haksız buluyorum. Hoparlör sesini yükseltmeden onu açtı. Boş gördüğüm yeri kendime açtım. Kimse bir şey demeyince devam ettim. Sonra ortak alanı sessizce kendi alanım sandım. O geçerken çiçeğe değil benim taşmışlığıma sürtünüyordu. Ama zarif görünen ben olayım istiyorum. Kadın daha da içerleyerek devam etti. Ben kimseye bir şey dayatmadım. Biraz özen beklemek bu kadar tuhaf olmamalı. Hoparlör yine bıraktığı yerden aldı. Ben yer kapladım. Sonra dikkat isteme hakkını da kendimde gördüm. Kimse itiraz etmeyince bunu hak sandım. Kadın sustu. Bu suskunluk geri çekilmek değildi. Daha çok kendi cümlesinin içinde kısa süreliğine sıkışıp kalmak gibiydi. Çubuk adam hala ayaktaydı ve ilk kez odadaki herkesin birbirinden değil, kendi dolandırdığı cümleden yorulduğunu fark etti. Çubuk adam o anda mikrofonun sırrını çözdü. Bu alet kimseyi rezil etmiyordu. Sadece sahip çıkılmamış cümleyi tamamlıyordu. İnsanlar gerçeği söylemeyince mikrofon onların yerine dürüstleşiyordu. Sorun cihazda değildi. Sorun insanın kendi cümlesine sahip çıkmamasıydı. Çubuk adam masanın üstündeki su bardağına baktı. Yansımada kendi yüzü hafifçe titredi. Ama bu kez tam kendini görmedi. Yüzünde belli belirsiz bir maske vardı. Bakışında tanıdık bir sakinlik. Kanatlı kırbaçtı. Ortaya çıkmadı, konuşmadı. Sadece küçücük
küçücük bir hareketle göz kırptı. Çok küçük bir hareketti ama bazen insanı yıllarca susturan şey tek bir göz kırpmasıyla açılır. Mikrofon hala çubuk adamın önündeydi. Bu kez cümlesini süslemedi, kısaltmadı, yumuşatmadı. Ben başından beri rahatsızdım ama kötü görünmemek için sustum. Sustum diye sorun küçülmedi. Sadece benim alanım daraldı. Susunca huzur olmuyor. Sadece hakkın sessizce elinden gidiyor. Hoparlör sustu. İlk kez. Çünkü ilk kez tamamlanacak gizli bir cümle kalmamıştı. Masadakiler bu sessizliği de duydu. Bazen susan şeyler en net onayı verir. O anda hiçbir şey patlamadı. Floresan yine floresandı. Masalar yine aynı masalardı. Çaylar hala ılıktı. Ama çubuk adamın içinde bir şey yerine oturdu. Yeniden su bardağına baktı. Maskeli yansıma hala oradaydı. Kanatlı kırbaç bu kez konuşmadı. Gerek de yoktu. Çubuk adam hiçbir şey söylemedi. Ama içinden şu cümle geçti. İnsan içinden geçen her şeyi söylemek zorunda değil. Ama kendini yok edecek kadar da inceltemez. Netlik kabalık değil, nihayet kendinden yana durmaktır. Salon bu cümleyi duymadı. Ama hoparlör duydu. Ve bu kez o cümleyi değiştirmedi, yorumlamadı, ifşa etmedi. Aynısını son ses verdi. Ses tavana vurdu. Masalara yayıldı. Plastik bardaklara, aidat listelerine, kaçırılmış bakışlara, yutulmuş itirazlara çarptı. Ve o anda toplantı bitmedi. Ama herkesin dolandırdığı cümle bir anlığına yerine oturdu.